Arda'yla Derin Sohbetler videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Arda yeniden kanalıma. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Siz nasılsın? Senli benli mi oldu kanki? Pardon. Sen şu an başladın mı? Evet. Ha tamam. Başa alıyorum. Tamam. Çabuk. Moda gir. Tamam bir dakika. Ya kanka koşsana, video çekeceğiz, koş. Koş, video çekeceğiz, güneş gidiyor. Koş. Kızlar neredeler Arda? Bilmiyorum Osman. Video çekecektik hani Arda. Koş. Sanki var ki bu şu bana seni beklemek için bana altlar yavaş koş. Ayağına yavaşa yakalandık video çekerken. Ya bana bir dedin ki hava güneşli inecek ilk. Arkamda gidiyor dedim, bana sözüm patlar. Ama güneş değil, bize bakın. Sizin için çok güzel videolar çektik. Hızlı koş. Çabuk koş. Yeni bölümü kaçırmayın. Herkese güneşli bir günden merhabalar. Arda ile Derin Sohbetler videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arda güneyden bizi ziyarete geldi. Paskalya tatilindeyiz. Gelmişken onu biraz sıkıştırayım diyorum. Ne dersiniz? Sen ne dersin Arda? Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir de bol yorum atmayı unutmayın. Helal. Bir de kanalda paylaşmayı da unutmayın. Başkası da abone olsun. Aynen. Şimdi Arda ile bir video çekmiştik. Onu şuralara bir yerlere etiketleyeceğim. Arda'nın ilk geldiği seneydi ve biraz melankolik bulmuşlardı videoyu. Çünkü hem karanlık dönemde gelmişti hem de dil bilmediği için adaptasyon sürecinde biraz zorluk çekiyordu. Yaklaşık 3 sene mi geçti videonun üzerinden? Yaklaşık olarak 2-2,5 sene falan. Ve yağmur başladı şansımıza. Bulutlar bizi takip ediyordu. Bu ikinci denememiz videoyu çekmek için ve güneşli bir an bulup yeniden kayda başladık. Ve şu an yeniden yağmur yağıyor, yapacak bir şey yok. Peki bu 3 senede diyelim adaptasyon sürecinde neler değişti? Bize bunu biraz anlatabilir misin? Norveççen nasıl gelişti? Neler yaşadın? Ya şimdi şöyle, o videoyu çektiğim zamanlarda işte ben aşırı böyle sürekli işte kelimeleri Norveççe'ye çevirip mükemmel konuşmaya çalışan bir insandım. Hani Türkçe konuştuğum gibi konuşmaya çalışıyordum ama şunu fark ettim ki ben Türkçe'de konuşurken öyle dört dörtlük konuşmuyorum. Hani dört dörtlük konuşmuyorum derken burada kastettiğim şey dili Gramatik. Aynen, gramatik olarak. Eee, yani mesela yapıyorum diyorum, yapıyorum yerine. Ya hepimiz yapıyoruz bunu. Norveçli'de de bunu anladıktan sonra artık biraz daha rahat konuşmaya başladım. Artık biraz daha hani daha az, Kasmıyorsun kendini diyebilir miyiz? aynen biraz daha kasmadan konuşmaya başladım. Evet. Ya, Peki dil öğrenme sürecinde zorbalandın mı? Dalga geçen oldu mu seninle? İşte aksanın vesaire, işte konuşamamanla vesaire. Ya kendi arkadaş çevrenden bahsediyorum. yani çok olmadı ama belli bir süreden sonra mesela şu anda mesela bir hata yapsam konuşurken şu anda birazcık dalga geçerler. Çünkü şu an artık dili biliyorum ya. Hani Türkçedeki şey gibi düşünün. Mesela Röpteşembır'ı söyleyemezsin, arkadaşın sana söyleyemiyor musun diye dalga geçer. Aynı o şekilde düşünün yani. Ama şöyle bir zorbalanmak yok yani. Benim kendi tecrübemden yola çıkarak söylüyorum. Hani bu kelimeyi aksanlı söyledin, bu kelimeyi söyleyemedin. İşte böyle biraz sizin modunuzu düşürecek bir zorbalanmadan bahsetmiyoruz. Genelde insanlar işte iyi konuşuyorsun deyip yüreklendirmeye çalışıyorlar, cesaretlendirmeye çalışıyorlar. Sen böyle şeyler deneyimledin mi? Ya tam olarak dediği gibi hani öyle gerçekten ciddi olarak kimsenin bir şey yaptığı yok, bir zorbaladığı yok. Çünkü onlar da biliyor ki ben 3 senedir burada yaşıyorum sadece ve hani 3 senedir burada yaşayan birine göre zaten gereğinden çok daha iyi Norveççe biliyorum. Hani diğer 3 senedir burada yaşayan arkadaşlarım var. Onlar benim kadar iyi konuşamıyor ya da yazamıyor ama birazcık daha sosyal bir insan olduğum için sürekli konuşa artık bir çat pat bir şeyler yapıyoruz yani. Şu anda 18 yaşındasın ve liseye başlayacaksın değil mi? Başladın mı? Başladım, ikinci senem bitmek üzere. Lise 2'desin yani. Aynen, 3 sene burada lise. Seneye işte son senem. Sonra üniversite. Peki lisede arkadaş çevresi edinebildin mi? Norveçli arkadaşların var mı? Genelde arkadaş çevren göçmen grupları mı, Norveçli gruplar mı? Burada arkadaş edinme konusunda insanların kafasında çok soru işaretleri var. Soğukkanlı ve biraz böyle avstand diyoruz ya biz, mesafeli insanlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şöyle, arkadaş çevrem şimdi
biz zaten sınıfta 6 kişiyiz. Yani genelde arkadaş çevrem okuldan oluyor. Yani her insanın hayatında olduğu gibi ilk arkadaş çevren, en yakın arkadaş çevren okulda olur çünkü hayatının 8 saatini okulda geçiriyorsun her gün. Hatta bir bakıma babamdan fazla görüyorum okuldaki arkadaşlarımı. Yani. Yani babam işten geliyor, ben uyuyorum, o uyuyor. Ben akşam çalıştığım zaman babamı neredeyse görmüyorum. Bir saat falan görüyorum eve gelip uyuduktan sonra. Arkadaş çevrem karışık. Norveçli de var, işte Ukraynalı da var. Her milletten arkadaşım var. Aynen. Peki kolay arkadaşlık kurabildin mi Norveçli arkadaşlarınla? Aynen, zaten hemen şöyle bir şey. Hemen topluma topluma katmaya çalışıyorlar. Adapte etmeye çalışıyorlar biraz böyle çabuk. Aynen. Entegre ol diye uğraşıyorlar biraz. Aynen. Ya hepsi öyle değil tabii ki de. Aralarında şeyler de var ama nadir, yani daha az sayıda. Şimdi şunu da ekleyelim. Arda buraya ilk geldiği zaman direkt kendi sınıfında başlayamadı. Çünkü Norveççe öğrenmesi gerekiyordu dersleri anlaması için. Welcome Klasse diye bir sınıf var. Yeni gelen bütün öğrencileri aynı sınıfa, o bölgedeki sınıfa toplayıp önce Norveççe dersi veriyorlar. Norveççe öğretiyorlar. Sonrasında derslere yavaş yavaş katılmaya başlıyorsunuz. Doğru değil mi? Sende de öyle oldu. Yok, burada Muşen'de öyle diyebiliyorum ama bizim orada daha başka bir şey vardı. Voksenoplæring denen bir şey. O Evet. da yetişkin eğitimi. Yani oraya gelen işte mültecilere, Ukraynalılara genelde eğitim veriyorlar şey için. İşte iş hayatına adamak için, işte ne bileyim, eee, Çabuk, hızlı entegre olabilmeleri için. aynen, hızlı entegre olabilmeleri için dil eğitimi veriyorlar, işte iş hayatı ile ilgili genelde ya da basit cümleleri. Oraya gittim bir sene, işte okula gittiğim zaman en azından bir şeyleri anlayabileyim diye. Çünkü bir şeyi bilmeden gitmenin zaten bir anlamı yok, çünkü bir şey anlamayacağım. Oraya gittim bir sene. Ondan sonra işte 2008'lerle okula başladım. Yani yaklaşık bir senesini kaybetmiş oluyor bu arada dili öğrenirken. Şimdi Arda'nın söylediği Voxenoplæring bizim burada da var. Ben okul sürecinden bahsediyorum. Daha küçük yaş grupları, işte birinci sınıftan ortaokula kadar olan grupları genelde okul içinde ayrı bir sınıf olarak eğitime başlatıyorlar, Norveççe eğitimine. Diğerleri de biraz daha büyük yaş grupları Voxenoplæring'e giriyor. Onu da ayrı bir detay olarak vereyim. Ama öğrendikten sonra normal derslerine başlıyorsun. Evet ya, işte o kurs bitti. Norveççe kursu diyorum ben ona. Ee, O bittikten sonra direkt normal ertesi sene normal okula başladım, yani birinci sınıf lise bir. Peki şu an lise 2'desin. Lise 1'de mi bölüm seçtiriyorlar, lise 2'de mi bölüm seçtiriyorlar? Sen şu an bölüm seçtin galiba. Ondan da bahset istersen. Bölüm seçme olarak liseye geçmeden önce bölümünü seçiyorsun. Nasıl oluyor? Yani hani zaten seçtiğin bölümü okuyorsun lisede. Mesela spor bölümü var ya da Studie Spatialering diye bir bölüm var. Doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum ama yani Anadolu Lisesi gibi bir şey o da. Yani daha yükseğe, Yani üniversite okuyacaklar. Onlara aynen. gidiyor. Mesela spor bölümü ve o bölüm, Anadolu Lisesi bölümü, üniversite okumak için. Hani belli bir mesleği değil. Geri kalanlarda meslek bölümleri, işte ne bileyim bizim Elektronik, sağlık, Helsefak var mesela sağlık, sağlıkçı olmak için. İşte Naturbrück var. Barnumdomsarbeider var, işte Naturbrück var. Hı hı. Bir sürü seçenek var. Meslek gruplarını ayırıyorlar birinci sınıftan sonra. Aynen. Meslek sınıfları genelde 2 sene oluyor. Ama benim spor bölümü ve o Anadolu Lisesi bölümü 3 sene. Peki ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Okul içindeki etkinliklerinizden ve okul sonrasındaki aktivitelerden. Bize biraz örnekleyebilir misin? Birkaç tane ülke gördüm mesela, Erasmus'ta gittin geldin. Onlardan biraz söz edebilir misin? Ya şimdi Erasmus, ben bizim okula özgü bir şey olduğunu düşünüyorum. Her okulda yok Norveç'te tabii ki de, ama yine de her okulda en azından Norveç içinde turlar olduğunu düşünüyorum. Hani Oslo'ya gidiliyor ya da farklı şeylere, Trondheim'e kilise ziyaretine giden arkadaşlarım var ya da Trondheim'dan ben Stranda diye bir bölgede oturuyorum. Oraya kayak merkezine gelen arkadaşlarım var Trondheim'dan. Ama bizim okulda mesela Erasmus destekliydi. Öyle bir anlaşmaları vardı. Biz toplam şu an bir kere İspanya'ya gittik. Bir kere Fransa'ya, bir kere Lüksemburg'a, bir kere de Almanya'ya gittik. Fransa, Lüksemburg, Almanya aynı turdaydı. İspanya'ya da kendim gönüllü olarak gittim. Hani gönüllüleri götürüyorlardı sadece. Diğeri de sınıf turuydu. Biraz böyle değiş tokuş yapıyorlar Erasmus projesinde. Genelde öyle. Buradan da Norveçli çocuklar gidiyor başka ülkelere. Bir de şey çok güzel. Mesela burada okulda birinci sınıftan itibaren kayak yapmayı öğreniyorsun. Yüzmeyi öğreniyorsun ana sınıfından itibaren. Ee, Ana sınıfında 6 yaş grubunu götürüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, bizim oradaki sisteme göre okul öncesi çocuk grubunu götürüyorlar yüzmeye.
bir başlangıç yapmak için. Zaten okul boyunca Barnes School'e diyorlar burada. İlkokul boyunca zaten çocuklar yine yüzmeye ve kayağa da gidiyorlar. Ve bunun yanı sıra her aile kendi çocuğunu bir spor aktivitesine yönlendiriyor. Bu dans olabilir, kayak olabilir, yüzme olabilir, futbol olabilir, handbol olabilir, tekvando olabilir. İşte aklınıza gelebilecek her şey, müzik olabilir. Mutlaka her çocuğun bunların yanı sıra, yani yüzme, kayak sabit zaten. Bunların yanı sıra bir hobisi var. Senin hobin ne? İşte Gülüyorsun. ya ne oldu biliyor musunuz? Ben işte bu soruyu kendime sordum işte geldiğim zaman buraya ilk. İlk geldiğim zaman değil. Ne Spor yapacağım acaba diye. spor bölümünü seçtikten sonra bana dedi ki, diyorlar ki işte soruyor hangi bölüme gitmek istiyorsun? Sporun içinde de kendi bölümü var. İşte genel spor var ya da top hidret diyorlar. Yani top eee Türkçesini Anladın bilmiyorum mı? ama belli bir spor Ana bölümü spor için. dalı mı? Ana spor dalı. Mesela top hidrette sadece futbola gidiyorsun ya da sadece handbola gidiyorsun. Bizim okulda sadece o iki bölüm var şu an. Ama genel sporda mesela bütün hepsini yaptırıyorlar bir yıl içinde ama diğerine sadece bir tanesinde ustalaşıyorsun. O şekil. Peki şu an sen mesela gitar çalıyorsun benim bildiğim. Başka bir hobin var mı? Yani gitarı da bıraktık bir senedir. En son yani en sonki videoda çaldığım kadar fazla çalmıyorum artık. Yani bir senedir ilhamımı kaybettim. Ne oldu bilmiyorum ama yani onun dışında çok bir hobim yok öyle yani. Dışarı çıkarım, gezerim. Biraz arada şarkı yazarım. Bestecilik de var. Aynen. Peki şu an ikinci sınıftasın. Üçüncü sınıf lise bittikten sonra üniversite okumayı düşünüyor musun? Düşünüyorsan hangi bölümü planlıyorsun kafanda? Yani bir hedefin var mı bununla ilgili? Ya düşünüyorum tabii ki üniversite okumayı çünkü zaten bu spor bölümünde ya üniversite okumasan da olur tabii iş bulursa ama bu bölüm asıl üniversite okumak için. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Anadolu Lisesi'ne gidip sanayide devam eden birisi gibi düşünebilirsiniz ama ya tercih etmiyorum. Üniversite okumak istiyorum. Öğretmenlik okumak istiyorum. Çünkü yani bu Tatili çok. aynen. Bir de bu sisteme alıştım artık. Hani 5 gün iş, 2 gün tatil artı ara tatiller var işte falan filan. Zaten Norveç'te tatil bitmiyor bence. Şu Aynen. anda da Paskalya tatilindeyiz mesela. Aynen. Bir de onun dışında saat hani 8.30 3.30 çalışmaya alıştım gibi. Yani okula gidiyorum sürekli zaten. Ee, Ona alışık olduğum için öğretmenliğe bir tık daha kolay ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bir de koçluk hani spor öğretmeni olmak istediğim için orada bir tık daha hani öğrencilere bir tık daha söz geçirebilen bir insanım. Yani şu anda spor derslerinde koçluk derslerimiz var. Orada mesela en yüksek notu sürekli ben alıyorum. Biraz daha net cevaplar verdiğim için biraz daha yeteneğim olduğunu düşünüyorum bu konuda. O yüzden o dersi yapmak istiyorum yani. O zaman sana kilit bir soru sorayım. Gençlerin çok kaygılı olduğu bir dönemde olduğumuzdan dolayı soruyorum bu soruyu. Yani Türkiye'de genelde gençler, bana yazan gençler çok kaygılı, gelecek kaygısı var. O yüzden de çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Sence üniversite okuyup mezun olduktan sonra iş bulabileceğini düşünüyor musun Norveç'te? Yoksa gelecek kaygın senin de var mı? Ya benim gelecek kaygım ne yalan söyleyeyim açıkçası burada yok ama Türkiye'deyken ben kesinlikle üniversite okumayı düşünmüyordum. Hatta diyordum ki anneme lütfen anne izin ver meslek lisesine geçeyim en azından bir mesleğim olsun elimde. Çünkü ben Anadolu Lisesi'ndeydim ve biliyordum ki üniversiteye geçince elime hani iş bulmam çok zor olacak. Çünkü Türkiye'de bu şartlar böyle maalesef. Yani ya bir torpil gerekiyor ya bir tanıdığın gerekiyor ya da şans işi yani genelde. Ya yani gelecek kaygım e, yok çünkü iş bulabileceğimi biliyorum. Orada işte işsizlik oranı zaten düşük. Yani gelen üniversitelerde tanıtıyor yani %97 oranına kadar hani iş bulma oranı var üniversitelerden mezun olduktan sonra. Bir de sözünü kestim. Gençlere daha çok öncelik veriyorlar yerleştirme konusunda. Bir yer, yani okuldan sonra bir işe yerleşme konusunda gençlere daha fazla ayrıcalık tanıyorlar, öncelik veriyorlar burada. Onu çok gözlemledim. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Mesela benim annem babam 60 yaşında şu an. Babam iş buldu ama annem bulamadı yaşından dolayı hani iş vermek istemiyor. Çünkü 62 yaş zaten emeklilik yaşı. Gençlere daha çok öncelik veriyorlar. Mesela Evet. yani bir genç öğrenci varsa bir de yaşlı birisi varsa önce genci değerlendiriyorlar onu işe alıyorlar. Bir de buradan mezun olduysa ona daha çok öncelik veriyorlar. Aynen. Yani burada bu şekilde. Genelde arkadaşlar benim gözlemlediğim lise mezunu olduktan sonra çocuklar
ara veriyorlar okumaya. Hemen üniversiteye de gitmiyorlar. Kimisi geziyor, tozuyor, dünyayı göreceğim diyor. Biraz çalışırım, sonra tekrar okurum diyor. Üniversiteye başlıyor. İşte ders alıyor. Kafasına göre bitiriyor o dersi, sonraki dersi alıyor. İşte stüdyo diyorlar burada işte. Stüdyo point diyorlar. O puanları var onların. Aldıkları ders kadar puan kazanıyorlar. İşte mesela başlıyor üniversiteye ama diyor ki işte benim mentalitem kaldırmıyor şu an okumayı. Bırakacağım, işte donduracağım, devam edeceğim biraz çalışmaya ya da biraz gezeceğim. Ondan sonra tekrar okumaya devam edeceğim. Böyle opsiyonlar da var. Mezuna Yani bırakıyor yani. ne? Mezuna bırakıyor yani kısmen. Aynen. Yani bizim mesela çalıştığım iş yerinde bir tane arkadaş var. Liseyi bitirmiş. Direkt kreşe başlamış. Hem biraz bu mesleği öğrenmek için başlamış hem de para kazanmak için. Şimdi mesela biyokimya yazdı üniversite için. Sonra başladı. Bir iki tane dersini vermiş. Dedi ki ben hem iş hem okul götüremiyorum. Online okuyordu zaten. Durdurdu. Ve dedi ki ben seneye tekrar alacağım öbür dersleri. Şimdilik önüme bakıyorum falan. Biraz ağırdan alıyor okuma işini. Yani böyle bizim gibi hemen üniversiteye başlayayım, 4 sene üniversiteyi okuyup ondan sonra iş arayayım gibi bir şey yok. Gençler önce dünyayı keşfetmek istiyorlar liseden sonra. Çalışıp biraz iş hayatını gözlemliyorlar. Ondan sonra tekrar okuyacaklarsa okuyorlar ve benim gördüğüm meslek okuyanların çoğu böyle çok üniversite okuyayım, aman master yapayım, aman ikinci üniversitemi okuyayım diye bir şey yok Norveçlilerde. Bu konuda çok rahatlar. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben ne düşünüyorum mesela hocalarla konuştuğum zaman bile hani öğretmenliğin master'ı 5 sene diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bana sürekli hani hiç kimse 5 sene demedi ya. Master'dan kimse bahsetmedi bile yani. Herkes Yağmurun başına Allah kahretsin ya. video çekmedeki şansımız. Çok fena yağmura tutulduk. Sen sözünü cümleni bitir. Burada kesmek zorundayız. Artık üçüncü bölümü başka bir zaman çekeriz, olur mu? Aynen. Ya o kadar da önemli değil kısaca. Aynen. Arda'ya sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Biz hava şartlarından dolayı şu an şakır şakır yağmur başladığı için videoyu burada bitirmek zorundayız. Kendinize iyi Kendinize iyi bakın. bakın Görüşmek arkadaşlar. üzere. Hoşça kalın.